Ben ne alıyorum şimdi? Hojicha mı matcha mı? Hojicha latte. Ben mi? Matcha latte. Tamam karıştırdım. Aynen. To go verilişini de göstermiş olursun. İçer misin Gökhan? Yes. Şekerim. Okey, o zaman tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Biz neredeyiz bugün? Kimlerleyiz? Biz bugün Metin Bey ile birlikte Tugano, Matcha ve Tea House'dayız. Matcha ve Tea House mu deniyor Metin? Tea House, Tea Shop. Tea Shop. Evet. Tea House aslında biz Tea House diye söylüyoruz. Ama herkes çaycı diyor aslında. Yani Çaycı, okey. Japonya'dan gelmiş olan çaycı diyebiliriz o zaman evet, belki. evet. Böyle değişik çaylar satan. Değişik çaylar ama çok güzel çaylar. Yani bayılıyorum. Zaten buraya gelme sebebimiz de birazcık o. Çünkü gerçekten buraya şimdi şöyle aslında vesile oldu. Metin bunu aslında bilmiyor bu hikayeyi. Buradaki yani burası benim evimi bulmama birazcık vesile oldu. Aa. Evet. Çünkü burada otururken ben burayı çok seviyorum ve çok severek geliyordum. Burada oturmuyorken de sürekli buraya gelirdim. Burada işte o matcha'mı içerdim, sonra yine evime dönerdim. Ama buradan çok hani ev istiyordum, arayıştaydım. Sonrasında burada işte bir arkadaş vardı. Ben dedim ki böyle rastgele dedim ki ben dedim sanki dedim sen buralıymışsın gibi geliyor bana dedim. Acaba burada tanıdıkların var mı dedim hani böyle buradan ev arayışındayım diyerek. Ondan sonra dedi ki evet dedi 15 yıldır ya 8 yıldır ben buradayım dedi. Tanıdıklarım var dedi. Ondan sonra konuyu açtı. Onun vesilesiyle birlikte de emlakçı arkadaşıyla tanıştım. Ve burayı buldum. Buradan bir ev buldum. Hayırlı olsun. Evet, Sayenizde teşekkür yani. ederim. Aynen. Çünkü hani o sürede hani çok aradık. İçime sinen bir ev çıkmamıştı ve gerçekten burası olsun istemiştim. Sonrasında da işte o arkadaş ve Tugano Matcha Tea House vesilesiyle birlikte evimi buldum. O yüzden gerçekten buranın yeri benim için o konuda da çok ayrı ve çok farklı. Çok teşekkürler. Çok seviyorum. Zaten onun dışında buradaki matcha, ya zaten matcha biliyorsunuz artık hani genel olarak çok hype ve çok farklı yerde. 2-2,5 yıldır değil mi? Evet, her yerde bir matcha sohbeti var ve herkes de artık böyle bir bizde de matcha var. Ki ama böylece hani gerçekten gerçek matcha'nın birazcık değeri Evet yani biz 7 yıl kayboluyor. önce de satıyorduk. 8 yıl oldu yaklaşık açalı burayı. 8 yıl önce de ama sadece belli bir kesim de genelde turistler gelip alırdı. Hatta Türkler böyle matcha içince beğenmiyorlardı açıkçası. Ama son 2,5-3 yıldır birden iş tersine döndü. Şu anda Türkiye'nin düşünebileceğiniz bütün şehirlerinden matcha talebi Matcha var. Aynen. Yani ki zaten bu şeyle oldu. İlk başta mesela bazen arkadaşlarım hala söylerken nasıl ikna oluyorlar? Çilekli olursa içerim. Tabii. Olur. Birazcık o tadı. Çünkü hani sonuçta tadı gerçekten biraz daha çay. Karakteristik bir tadı var. Çok güzel ifade ettin. Aynen. Karakteristik bir tadı var ve farklı. Eğer mesela çok tatlıya alıştıysa damağın hani zor oluyor mesela o kişi için ama onun şeyine vardığım zaman gerçekten farkları oluyor. Hani oraya getirmek istiyorum. Buradaki de gerçekten buradaki o Tea House, Matcha House'da matcha'nın kalitesi çok güzel ve çok fark ediliyor. Matcha'dan anlayan zaten bunu buraya gelince de anlar. Ve o yüzden dedik hani birlikte buraya bu sohbeti yapalım. Hoş ve, geldiniz. Hoş buldum. Ve hani gerçekten senin gözünden de matcha'yı dinleyip neden Togano isim ve buradaki konsept ve hangi tür matchalar var? Böyle birazcık senden dinleyelim dedik. Togano'nun isminden mi başlayayım? Olur. Togano ne demek? Togano aslında herkes kimisi İtalyanca zannediyor, kimi Japonca. Japonca aslında bir keşişin yıllar evvel Japonya'dan Çin'e gitmesiyle ve Çin'de iyi kaliteli çayı bulup tekrar Japonya'ya getirip yaptığı yerin adı, köyün adı Togano. Aa. Evet, orada yaşıyor adam. Orada çayı yapıyor. Bölgenin adı da Togano. Togano'da bakarsanız zaten şurada klasik bir Japon evi. Üstünde de çay yaprağı.
Ben Öyle bunu ChatGPT'den sordum hiç. Çıkmadı mı? çıkaramadım, Bazen hayır. çıkartamıyor Çıkmadı ChatGPT. işte aynen. Ama Bu- bizi söyler çok iyidir ürünleri diye söyler ChatGPT. O zaten. Ama hani mesela çok güzel bir bilgi olmuş oldu. O, yani oranın köy. Köy aslında Köyün değil. Böyle bir adı. çok şu anda hatta üretim bile yok denebilecek bir yer yani. İlk başlarda varmış işte artık tarla falan kalmamış orada. Artık sadece o keşişin evi duruyor. Böyle harabe halinde bir yer. İşin özü oradan başlıyor. Gidip gördün mü? Yok ben görmedim. Ama Peki. görmek istiyorum. O merak nereden geldi mesela? Ya şöyle sana? ben Hani- zaten çok kahveyi sevmem. Hani çok kahveyle aram yok. Sahiden yani hiç başka yerde de yani çok zor içerim kahve. Burada da zaten içtiğim yok. Ama her yerde de kahveci olunca kahve artık üçüncü nesil kahveler falan. Ondan sonra hani bir fark yaratmak gerekiyordu. O yüzden biz de dedik ki çay satalım. Ama çay da klasik gitmesin. Biraz daha farklı bir şekilde ilerleyelim. Türkiye'de de o açık var. Dünyada da aslında çok fazla hani çoğu ülkede çok fazla tea shop yok. Hani spesifik birkaç yer var. Onun dışında genelde kahve popüler biliyorsun. Ama güzel bir ürün sunarsa da insanların beğeneceğini düşünüyorduk. Öyle ilerledik. Bu bayağı güzel ve riskli bir şey bence. Çünkü sonuçta şey diyorsun 7 yıl önce Tabii. diyorsun. Ve 7 yıl önce zaten daha çok hani hiç kimse neredeyse matcha'ya aşina değil. Hani nasıldı 7 yıl önce böyle bir şey? 7-8 yıl önce matcha'yı çileklidir, yok portakallıdır, yok ananaslıdır, yok vesaire öyle bir şey yok. Yani sadece en agresif şekilde sütlü içersen içerdin. Sütle işte yumuşatıp yani o zaman insanlar matcha'yı böyle biraz daha sağlıklı yaşama yönelen insanların içtiği bir içecekti. Şimdi açıkçası birazcık da içine yüzlerce karışım koyduktan sonra çok sağlıkla da pek alakası kalmıyor aslında. Aynen öyle. Birazcık da günlük eğlence içeceği gibi de oldu. Aynen. Çünkü bizde genelde öyle bir şurup bazlı içecek yok ama büyük özellikle isim vermeyeyim büyük zincirlerde içine büyük büyük şuruplar atıp Aynen. ondan sonra matcha seviyorum. Aslında matcha sevilmiyor. Sevilmiyor. Yani o mantıktaki matcha sevilmiyor. O matcha değil çünkü. Aynen. O aslında sadece hani isim yapılmış artık ve hani ben matcha içiyorum. Evet. Ve o matcha hani orada varsa o matcha'yı içeyim. Yani yeter ki içmiş olayım. Tabii. gibi Yani bir birazcık şey da oluyor. Instagram'ın etkisiyle. Evet. Ha, bu sonuçta bize olumlu yansıdı mı? Yansıdı. Matcha satışlarımız katlandı. Güzel. yani sonuçta şöyle bir şey var. Büyük zincir hamburgerciler de insanlara hamburgeri tanıttı. Daha sonra daha küçük butik kaliteli hamburgerciler yayıldı. Doğru. Aslında doğru. biraz da öyle. Şimdi daha çok iyi kahveciler açıldı. Büyük zincirlerden sonra. Evet. Şimdi de yine iyi matcha dükkanları, matcha markaları çıkıyor Doğru. dünyada. Çok O mantıklı, yüzden bir güzel bir etkileri bakış var. açısı, Çabuk aynen. yayılıyorlar. Çünkü yüzlerce şubeleri var. Ama daha sonra insanlar onların çok nitelikli olmadığını anlıyor. Çok güzel. Diyorsun ki yayılsın. Sonuçta bizim yararımızın sonunda biz faydalanalım mı? Aynen Yani bir öyle. şekilde. Çok mantıklı. Gerçekten öyle. Sonuçta hani çok olduğu için insan daha güzel ve kaliteli bir şeyin peşinde ve arayışında oluyor. Ve sonra biz burayı buluyoruz. Evet. Ve diyoruz ki... Gerçi biz bakın oğlum. onlardan, zincirlerden daha önce getirdik o ayrı da. İnanıyorum. Ünlendirdiler. Ünlendirdiler diyelim. Neyse faydalan. İşin özü aslında Amerika. Amerika yani ünlendirdi bunu. Yani yüzyıllardır zamanki olan gibi. bir içeceği Amerika piyasaya sürdü ve inanılmaz bir marketingle. Daha sonra zaten matcha stoğunda sıkıntılar yaşandı. Fiyatlar katlandı. Japonya'da yani enflasyon olmadığı ülkede matcha fiyatları %300 arttı. İnanılmaz bir şekilde yani toptan satışlarda fiyatlar katladı. Çünkü çok fazla talep var. Talep olunca da arz da düşük olduğu için sonra işin içine Çin girdi. Bu sefer de Çin daha düşük fiyatlı daha ulaşılabilir Az. matcha üretmeye başladı. Tabii onlarda da iyileri var ama genelde kalite düştü. Bu sefer de fiyatların gerçekliliği belirsizleşti. Şimdi herkes bir maçaya seremoniyel diyor ama hepsi seremoniyel değil. Yani her maça seremoniyel. Türkiye'de bakarsanız bütün maçaları herkes seremoniyel diye satar maçasını. Çok güzel bir şeye değindin. Bence oradan da birazcık devam edelim, onu gösterelim derim. Tabii. Birazcık buradaki matchaları tanıtalım.
İstersen hatta böyle kutusuyla getirebiliriz. Ne dersin? Çünkü Getir. kutularını biz kendimiz evimize de alıyoruz. Tabii. Bende de o Aynı zamanda var. satış. Şimdi dedik ki birazcık hani buradaki matchaları tanıtalım diye. Sen istiyorsan anlat bize Tabii. hani hangi tür Yani matchalar aslında buradan var. daha fazlası da var bizde ama kısaca anlatmak gerekirse böyle bu select dediğimiz maça bu daha çok sütlü, bol sütlü içimlerde yani maçanın kendi tadını çok beğenmeyip de aslında işin aslı daha bol sütle güzel bir balans yakalayan bir maça bu. Bunu tavsiye ediyoruz. Bunu genelde işletmeler daha çok alıyor. Ben şu an hangisini içiyorum? Seremoniyel Superior tabii ki biz en üst segmentlerden birini verdik. Şu an Seremoniyel Superior ve Seremoniyel'de yine en sevilen maçalarımızdan en çok bestseller diyebilirim ikisine. İkisinin tadı birbirine biraz benzer ama Seremoniyel olan da biraz daha fıstık tadı var. Superior biraz daha baskın bir kendine özgü bir tadı var. Farklı bölgelerden Yame ve Kyoto'dan öyle bir bölgesel farkları var. Master'da zaten kutudan da belli. İşin artık uzmanı. Bundan daha iyisinin olmadığına bir vurgu yapıyoruz. Master'da kendi içinde 3'e bölündüğü için Master M1, M2, M3 diye burada da ayrı bir Bu hangi M segment mesela? çıkıyor. Aslında kutuları aynı, içinden çıkardığımız farklı oluyor. Öyle mi? Evet, içinde ayrı bir poşet oluyor. M1, M2, M3 diye ilerliyor. Biraz karışık bizim. O yüzden biz diğerlerinden biraz daha farklı izliyoruz. Çünkü çok fazla uzmanlaştık. M1 dünyada içebileceğiniz en iyi bir iki maçadan biri. Birazdan da onu yapar içeriz. Wow. Sıfır acılık, umami ve tamamen tatlı bir içim. Okey. Çok merak ettim. Şu an heyecanlandım. Yani yılda şöyle söyleyeyim size, yılda 20-30 kilo üretiliyor sadece. Ne diyorsun? Evet, fiyatının da Wow. yüksek olma sebebi bu zaten. Wow. Böyle Karate Kid'deki Miyagi-san gibi bir adam yapıyor. Sevmediği bir insana o maçayı da vermiyor. Onun önce bir sempatisini kazanman lazım. Sıraya giriyorsun falan. Öyle Tabii mi? öyle Ay birisi. çok merak ettim. Şu an onu izlemek Evet. istiyorum. O yüzden çok özel ve çok gurur duyduğumuz bir ürün. Wow. Peki onu nereden temelini? Yani nereden alıyorsun? O da Kyoto. Ama hani bütün ürünler de hani oradan yoğruluyor. Farklı. Bizim 3 tane, Japonya'da 3 tane farklı tedarikçimiz var. Hı hı. Seremoniyel ayrı bir yerden geliyor, Superior ayrı bir yerden geliyor, Select ayrı bir yerden geliyor. Hepsinin ayrı ayrı tedarikçisi ve yıllardır çalıştığımız kişiler. Bir de Çin'den Dragon Matcha diye bir matcha getirdik. Çok yakında stoklarda olacak. O da Çin'in seremoniyel segmentteki bir matchası. Onu da çok beğendik. O da genelde sütlü, aromalı içeceklerde gayet güzel olacağını düşünüyoruz. Ama biz açık açık söylüyoruz bu Çin malı diye. Yani her Çin malı da kötü değil sonuçta. Değil, evet. Çin'de bu arada çay da çok iyidir. Yani çayın kökü Çin. Yani bizim burada çok güzel beyaz çay, siyah çaylar var Çin. O yüzden Çin deyince de insanların ön yargıyı bırakması lazım. Özellikle çay konusunda. Okey. Duyduk hepimiz. Durum Peki böyle. bir şey diyeceğim. Bizim ikimizin de bence şöyle ortak bir nokta Evet, çok maçayı anlattık ama Aynen. ben hochi çayı maçadan daha çok seviyorum. Ben de öyle. Hojicha'yı çok seviyorum. Bence çoğumuz Hojicha nedir bilmiyoruz. Bu arada hani şeyden de fark edeceksinizdir. Hani burada hani renkler farklı. Ben çoğunu bitirdim ama Hojicha- biraz kahve gibi Şey, görüntüsü. kakao rengi gibi Evet, tadı da vardı. zaten fındıksı, kremamsı Aynen. bir tadı var. Kavrulmuş yeşil çayın öğütülmüş hali. Süper. Kafeini düşük. İstesem anlatamam. Kafe, kafeini düşük, içimi kolay. Sadece söyleyişi zor hojicha. İsmi biraz zor. Bence okey Hojicha. Yani insan maçayı daha kolay söylüyorlar. Ama bence hojicha çok güzel bir içecek. Bence Bunun de. yaprak hali de çok güzel, öğütülmüş hali de çok güzel. Özellikle yulaf sütüyle, alternatif Ve sütlerle protein çok tozuyla. güzel. Evet, bir de ilave protein olursa birazcık da muz. Aynen o müthiş olur. Benim gerçekten buraya geldiğimde hani çoğu zaman da sipariş ettiğim badem sütlü Hojicha. Bir Biraz de muz, biraz da büyük bardak. Aynen çok mutlu yani çok mutlu. Bir de böyle güzel en sevdiğim olay zaten şimdi birazdan hani birlikte onu yaparsak da onu tekrar bir göstereyim şey yaparım. En sevdiğim şey hep köpük ya. Üzerine böyle köpük oluyor ya. Evet. Çok güzel bir O şey makineden oluyor ya. dolayı biraz da. Aynen. Çok güzel bir şey oluyor. Onu zaten birlikte Yani birazdan aslında şey hem yaparız.
Güzel tat alıyorsun. Proteinini alıyorsun. Aynen. Şeker tüketmemiş oluyorsun. Süper Aynen bir ürün. öyle. Valla mutluyuz yani böylece. Ama tabii hoçiça bir matcha olamaz. Çünkü onun şeyi niye yok? Tadı bence daha güzel matcha'dan. Evet, bence de. Ama marketinginde renginden dolayı yeşil biraz daha insanları çekiyor. Bence onun farkı var. Öyle mi dersin? Bence öyle. Beni kahverengi daha çok çekiyor. Yani genelde yeşilin içine çileklerin vesairenin girmesi. Bir de dediğim gibi söylenişi her zaman daha zor olan şeylerin reytingi biraz daha düşük oluyor. Bence zor Peki bence söylenmesi. sence benim kanalım zor söyleniyor mu? Ben onu fark ettim geçen de. Türkiye'de Zor söyleniyor. Betty in Flow. Denemek ister misin sen de? Sen ye, sonra ben yerim. Peki, tamam. Tadını biliyorum çok iyi. Biliyorum. Bunda da şeker yok. Kaju, beri ve Hindistan cevizi yağı. Çok seviyorum. Glutensiz, şekersiz, Aynen. vegan. Daha Ve ne müthiş. olsun? Aynen öyle. Yemiş miydin daha önce sen? Yemiştim. Bayılıyorum buna. Bir de şey var. Brownie. O ikisi çok güzel, favorim. Peki şimdi Japon kültüründen bahsettik. Muhtemelen Japon kültüründen de ilham almışsındır ya da alıyorsundur. Tabii. Aynen. Orada da mesela muhtemelen buradaki mekandaki tasarımlardan şeyi almışsındır değil mi? Hani Yani- neyi yansıtmak istedin mesela Yani burada? Japon kültüründe de var böyle ahşaplar, bambular. O dekor var ama birebir de direkt bir Japon stilini koyalım demedik. O da çok böyle şey oluyor, karikatür gibi oluyor bence. O yüzden birazcık onlardan alalım. Biraz da modern olsun. İkisini harmanlayalım. Ama bir yandan daha çok Cici Cihangir kafesi gibi de olsun istemedik ama bir yandan. Çok güzel olmuş bence. Yani, hani kendine has, hani ne direkt bu şuranın kafesi ne de ya şuranın mekanı gibi değil de bir harman olsun istedik. Bence de başardık diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hani Çünkü- işte bölmelerin olması, tek tek ürünlerin Bunu aynı göstereceğiz zamanda birazdan, bir yandan evet. sergi gibi oluyor, bir yandan da satış oluyor. Aynen. Bir yandan da insanlar bayılıyorum. oturuyor. Buradaki aksesuar işte kaseler vesaire. Hani birazdan oraya gittiğimizde zaten anlatırsın bize hani farkları nedir, Evet, onların nasıldır yanında diye. oturup böyle bir şeyler içmek, sohbet etmek de keyifli oluyor. İnsanlar fark ediyorum hani bakıyorlar, ediyorlar. Hani bir şey almasa bile o ambiyansın içinde olmak Çok önemli. güzel oluyor. Evet. Bence zaten ambiyans gerçekten gittiğin yerde, bulunduğun yerde. Bu bir önceki bölümde bu arada box'taydık. Biliyorsunuz orada da bunu aynısını söylemiştim. Ambiyans ve yaratılan aksesuarlardan bir insan kendini hani ister istemez daha çok orada bulunduruyor ve daha severek gidiyor. Çünkü ister istemez hani şey diyorsun. Ha güzel burası. Evet. Kendimi rahat hissediyorum. Önemli olan o. Gözüm şey güzel hani iyi hissediyorum. Böylece daha çok geliyorsun zaten ve bunu buraya kesinlikle yansıttınız ve çok da güzel duruyor. Teşekkürler. Bütün her şeyle birlikte konsepti de yani insanın buraya gelesi geliyor. O yüzden buradayız. Çok teşekkürler. Şey zaten yılbaşında da O yılbaşı ay, özelimiz. Evet. Yılbaşında hani bir güzel süslemeler, bir güzel belki buraya bu küçük bir kesit falan koyabiliriz. Koyarım da. Çünkü çok var hani telefonumda o videolardan çektiğimde o Yılbaşında şeyden. biraz tarzımız bir değişiyor. Çok güzel Nasıl oldu. bir çaycı ya bu diyorlar böyle. Çaycı çok enteresan evet. Böyle son tarzda çay. Yani ben orada kendimi durduramıyorum. Her sene biraz daha farklı bir şey yapalım, bir şey yapalım İşte diye bunu diye. çok seviyorum. Bu şey gösteriyor aslında sadece. Ne kadar çok sevdiğini ve ne kadar çok yaptığın konseptin arkasında duruyor olman bence. Çünkü sürekli bir şey geliştirmek ve üzerine durmak ve farklılaştırmak isteği bile hani öne çıkıyorsun böylece. Evet, hani. insanlar merak ediyor bu sene konsept ne diye soruyorlar aynen. böyle. Var mı bu seneki konsept? Bu sene sanki biraz daha soft yapacağız gibi ama Hadi. yine evet soft ama yine bir şeyler patlayacak ama Hı. yani bu sefer geçen sene çok tiyatro Evet. tiyatro stilinde yaptık. Geçen sene biraz abarttık. Ama güzeldi ya. Güzeldi. Ondan sonra bu sene başka bir konsept deneyip Hadi bakalım. aynısı olmayacak yani. Bu sene de farklı bir şeyle güzel olacak gibi Hadi geliyor. bakalım. Kasım 20'sinden sonra. Ama yılbaşı köyümüz kesin olacak yine. O bütün hareket eden dönme dolaplar İşte vesaire. onları diyorum. O onu olmadan diyecektim. olmaz. Onlar çok tatlı Onlar oluyor. olmadan yani olmaz. içeri giriyorsun böyle tık 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 o şeyler bile böyle çok güzel oluyor.
yılbaşı ruhunu hani burada daha da bir hissediyorsun. Biraz da yeşil ya dekorumuz. Aynen. Yeşille o yılbaşı dekoru çok iyi oluyor. Aynen. Sen mesela kaliteli bir matcha'yı nereden anlarsın? Hani dışarı çıktığın zaman. Hani Dışarıda dersin, maça içmiyorum da. ama başka mesela yerde. yani. Hani diyelim. Renginden. Renginden. Ondan sonra canlılığı, üstüne bir inceliği, köpürmesinden de anlarsın. Onun dışında içmen lazım. İçtiğindeki o bazen renkler falan da iyi olabiliyor ama özellikle saf haliyle içtiğin zaman, yani bir süt veya bir aroma katılmadan içtiğin zaman gelen tat orada zaten belli ediyor. Yani bazı maçalar sahiden kötüsü hiç içilmez. Yani o orada anlıyorsunuz zaten. O zaten genel olarak tadım olarak yani bir şeyi tadımladığın zaman hani Evet. farklı şeylerde de olduğu zaman her zaman öyle oluyor. Yani- hani saf ve sade tadacaksın. Sade tadacaksın ki Aynen. şeyini anlayasın, kalitesini. Ama biraz karışımla şöyle söyleyeyim. Ay bunu Hani yapmıyorsun ama değil mi? nasıl? Hani mesela bir şeyi Yok o tatmadan kadar önce yok. öyle bir şey yok. Hani tadıyorsun Hani orada. bazen şeydir ya, böyle bozulmak üzere olan yemeği, tavuğu falan bol soslar bazı merdiven altı lokantalar. Evet Ondan evet. tadını bastırmak için. Burada da biraz vasat olanı aşırı aromalandırıp vasatlığını yok edebilmesi mümkün insanların. Ama şeyde öyle değil mi? Mesela hazırlayışından da bir farklılaştırma şeyi yok mu? Hani mesela diyelim örneğin çok güzel ve kaliteli bir matcha. Ama çok kötü hazırladılar. Fark eder mi Tabii. o kadar? Aynı kahvedeki gibi aslında. Değil mi? Yani biz 60 derecede hazırlıyoruz. Kaç? 60. 60 derecede hazırlıyoruz. 3 gram koyuyoruz. Bunu mesela atıyorum çok yüksek ya da çok az koyarsan, bir de derecesini 60 yerine 90-100 koyarsan, o dünyanın en iyi maçası bile olsa, bir de iyi karıştırmazsan Bozmuş oluyorsun. yitirmiş olursun. Evet. Yani bizden alman bile yeterli değil sadece maçayı. Aynen. Hani kötü olmuş olabilir. Bu sefer de Togano'nun maçası kötü demiş olursun. Bu da bizi üzer. Onu demiyoruz. Onu demiyoruz arkadaşlar. Yani işin sonunda yapanın şeyi önemli. Hem stili. yapan hem kendi şeyiyle, Tabii. kalitesiyle zaten oradan Ama texture, yapmak çok... Türkçesi ne ya? Aa, şeyi mi? Tarif. Texture, hani ince mi, kalın Ya. mı, toz mu, hani Bilemedim. Doku mu? doku mu de? Evet. Doku. Şansın. Her dilde. Sen her dilde, şahanesin ya. Evet, dokusu. Dokusu, oradan alıyoruz. Senin buradaki en sevdiğin köşe? Yani en havalı köşe burası. Ama hani burada çok otururum ama ben en çok şu bar kısmını severim. Oradan dışarıya bakmayı. Özellikle kışın çok güzel oluyor. Hava Aynen. soğukken. Oradan dışarıda geçenleri, bir de bu Cihangir kozmopolit bir yer olduğu için yani çok farklı tipte insanlar geçiyor. Keyifli oluyor. Keyifli oluyor. oturmak Evet, oradaydı, oradan geçip aynen. bazen dalıyorsun böyle izleyerek, zaman akıyor. Ama tabii birazcık da kendi halinde kalmak için bu köşe başka. Doğru. Aynen. Herkesin gözdesi zaten. Doğru. Burası ve aynen dediğin gibi o önde. Tam önünde, yani bilmiyorum orayı mı kastettin? En önü de severim. Onu ben çok severim. O bank, En önde yazın, evet. aynen O. oturup bilmiyorum böyle yine de çünkü kendi halinde gibisin. Kademe kademe yükseliyorsun. En son Nirvana Aynen. geleceğin yer burası işte. Poçi içinin sonu Poçi burası. Peki bir şey soracağım. Senin Tabii. hiç evinde böyle Japon kültüründe esinlendiğin bir şey var mı böyle? Evde yok. Yok. Okey. Evde matcha kasem var. Burada. Matcha kasem Evet, var. var tabii. Matcha Okey. kasem var. Japon çayları var. Japon Ama çay. böyle burayı eve taşımadım. İşi eve taşımadım yani. Farklı oldu. Güzel. Evet ama Hayır. bakayım var mı diye düşünüyorum. Yok. Evde Japonla ilgili kaselerim var güzel. Senin sevdiğin kase var ya, beğendiğin. O sende mi? O var bende ondan. Gösterelim onu birazdan. Gerçekten çok Onun bir güzel. benzer modeli bende var. Ben de çok sevdiğim için Çok güzel. hemen kendime aldım. Mantıklı. Hiç affetmedim onu. Onun dışında yani ufak tefek aksesuarlar var tabii ama birebir hani. Gerçi dediğim gibi burada da aslında birebir tam Japon aksesuarlar, stiller var mı? Daha çok biz Japon çaylarımızla Japon ortamını yansıtmak istedik. Çay ve Japon kaseleriyle. Güzel. Peki bir şey soracağım sana. İşletmecilikle alakalı böyle bir iki soru sormak istiyorum. Deneyimin nasıl oldu? Seni nasıl etkiledi? Ve mesela sen
nasıl bir şey önerebilirsin? Hani diyelim bu konuyla alakalı bir eğilimi olan arkadaşlarımıza ya da hani İşletme açmak isteyenler bir ama. işletme ya da mesela senin deneyimin ne oldu? Şöyle, ben zaten üniversite zamanında da bir işletme açmıştım. Ben gazetecilik mezunuyum. O zaman da kahve üzerineydi. O zaman da Türkiye'de yeni Starbucks'lar vesaire yeni Öyle girerken mi? tabii. Ben o zaman da Geçişi kahve... sağlasın. Tabii. O zaman da dedim bu kahveye mi girsek acaba diye. O zaman Hı çok hı. küçüktüm ama. Bundan 22-23 yıl evvelden bahsediyorum. Biraz fazla erken görmüşüm. Bazen çok erken görmek de iyi olmuyor biliyormuş. Ondan dolayı tabii ki üniversitedeydik. Bir sürü hata yaptık vesaire kapattık. Ama ders de aldım. Şöyle iyicene araştırmak lazım. Yani biz buraya açmadan önce ve bu sektöre girmeden önce yaklaşık 1,5-2 yıl hem yer araştırması yaptık hem üstüne fizibilite, ne yaparız, ne ederiz, bu tutar mı, tutmaz mı ya da ürün içeriği ne olur. Ondan sonra yoksa eh, herkes der ya işte çevrendekiler sen bu işi yaparsın ya da senin çok güzel elin lezzetli restoran aç. Yani o motivasyonla girmesinler. Tamamen ve hatta 1,5-2 yıl araştırmamıza rağmen işin içine girince dükkan açtıktan sonra ona rağmen hiçbir şey bilmediğimizi anladık. Yani o yüzden ilk başlarda çok iyi araştırmaları lazım ve sabırlı olmak lazım. Çok klişedir ama sahiden öyle. Ama hayır, evet, Ya bu kesinlikle sektörde öyle. hele biz neler gördük? Korona gördük, savaşlar gördük bölgede. Onun dışında terör saldırıları gördük Cihan Beyoğlu'nda. Yani aklına gelecek depremi yaşadık. Aklına her şeyi gördük. Ve bunlara rağmen mücadele edip ayakta kalmayı başarabilmek önemli. O yüzden pes etmemek lazım. Bunda evet, herkes yapamaz. Onu nasıl yaparsın? Pes etmemekle birlikte. Evet. Almanca'da bir deyim var. Den längeren Atem. Türkçe'de bu var mı bilmiyorum. Nefesi en uzun olan kazanır. Bir şeyi istediği zaman. Bunu Türkçe'de nasıl şey yapabiliriz, açıklayabilirsin? Hani ne kadar dayanıklıysan Evet. ve hani bunu her şeye rağmen pes etmiyorsan o kadar hani gelebilirsin ve devam ettirebilirsin. Ve kesinlikle hani çok hafife almamak lazım dediğin gibi de. Çünkü var ya hani her beyaz yakalının hemen bir kafe açayım, Aynen. şirin olsun, Kafe açayım. şirin Olur. olsun Öyle vesaire olmuyor yani. işte. Öyle olmuyor. Çok açılıyor yani. Aynen. İnsanlar hani en basit şey ne? Kafe açarım, bir dükkan kiralarım. Aynen. Ama böyle değil hani. Hemen bir Çok zor. olsun. Yani bir şey gibi, toz pembe bir hayal gibi görüyor çoğu Yani bir insan kurumsal bunu. Ay planın kurumsaldan çıkayım ya da bir şey çıkayım. Hani kendime ait bir şey olsun. Sonuçta çok daha rahat, çok daha okey ve Bir de kolay. Türklerin hepimizin klasik özelliği bir kafeye gidip oturur. Burada abi günde şu kadar kişi gelse, Ha, şu aynen, kadar aynen. kahve Ha, içse, evet bu şu kadar iyi O para öyle abi, olmuyor iyi yine para de, abi. değil mi? Oluyor mu öyle? Günde şu kadar maça satsa hemen başlıyor böyle İşte dönmeye. aynen. Ama işte gerçekten dediğim gibi burada sen zaten daha iyi biliyorsun. Burada etkenler. Bütün etkenleri bir araya şey yaptığın zaman o kadar da kolay olmuyor böyle Çok zor. hayal ettiğin gibi. Çok emek istiyor. Ve o yüzden bence bunun değerini hepimiz daha çok biliyor olmamız gerekiyor bugünlerde. Ve o yüzden tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. bizimle Ben bu teşekkür sohbeti ederim. bana İyi ki da geldiniz. teşekkür ederim. Biz o zaman şunu yapalım Metin. O şeyi ne derler kaseleri Senin sevdiğin. aynen tanıtıp gösterip birazcık da signature Tamam. matchaları göstermek ve yapılışı. Dans ede ede gidecek her şey. Dans nasıl gidiyor? İyi bu hafta ara verdim. Haftaya gideceğim yine. Ama gerçekten bir hafta ara verince böyle şey gibi patlıyormuş gibi hissediyorum kendimi ya gerçekten. O kadar alışıyor ki insanın ve vücudu ve şeyi benim. Hani bu hafta böyleydim. Benim yine dansa girmem gerekiyor gibi bir şey oluyor yani. Nereye Haftaya- gidiyorsun? Öyle bir spesifik bir yer var mı? Rus dans okuluna gidiyorum. Bu arada bir sonraki bölümde orada evet Vlada bizim dans hocamızla. Onu orada onunla birlikte çektik. Oraya gidiyorum. Rus bir dans okulu MDC diye. Levent'te. Çok güzel. Yani çok seviyorum oradaki okulu. Muhtemelen ama yakında burada da bir okul var. Orayı da bir deneyimlemeyeceğim. Neyin söylüyorsun? Orada- Latin ve her şey. Yani hiç takip etmiyorsun. Hayır genel olarak senin. Ay bak ya. Söyle e, arkadaş ne nasıl ya Allah Allah. Tanımı high heels, lady style aslında. Modern dans. Ya
Türkiye'de işte tam onun tanımı öyle yok. Var. Evet. Daha heels'ın hani dans türün. Dans türünün adı ne dedim Dans demediğini türünün adı bırakmadı. İşte high heels. Onun yüzünden ekstra bir bölüm çektik arkadaşlar bunu anlatmak ve tanıtmak için. Lütfen bir önceki bölümleri tekrar Ve sesi de bir- açın. Evet, sesi de açarak izleyin lütfen. Oradan anlaşılır yani. Aslında feminen bir dans tür. Ve hani izleyip oradan anlıyorsunuz arkadaşlar. Topuklu olmazsa olmuyor. Yani aslında Topuk olayı şu. Evet, biz şimdi hangi maçı içiyoruz? M1. Az önce Metin Bey'in de anlattığı gibi M1 Nerede bu M1? nadir Hemen bulunan ve yok ya ben şu an yine söyleyemedim. Bak işte bir şey Türkçe anlatırken ve böyle oluyor ya. Ne? BMW M3 değil. Şu M1'i de biraz Benim kapatsaydınız. bak zaten Bunu niye böyle şey yaptılar ki oluyorum. açık? Konsept. M1'i niye açık bıraktınız? Aynen. M1 anlatımını Metin Bey'e Belki de bırakıyoruz. niye bu pakette? Bu M1 dünyada görebileceğin en iyi maçalardan biri. Bir ya da iki. Okey. Diğerini bilmiyorum ama. Şimdi. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Biraz yoğun yapacağım. 2 gram da yapılır aslında bu ama birazcık daha sert olsun diye. Burada zaten 3 gram 3 şey gram aynen. göstergesi. Şöyle biraz daha eleyelim tam pürüzsüzlüğü çıksın ortaya. Bunu bu arada hocicada da yapmamız gerekiyor mu? Hepsinde Aa, o Aynen zaman var. bunu evde ben yapayım. Bunu yapmıyordum yapsa daha mesela. iyi oluyor. Hmm. Çırpmayı ben yapabilir miyim? Tabii. Şimdi önce bu sefer biraz daha değişik. Önce bir 20 ml'de çok az bir suyla çırpmanı isteyeceğim. Ya da istiyorsan bunu ilk ben yapayım, bir sonrakine sen çırp. Olur. Çok yoğun bir şekilde. Wow. Rengi bile çok farklı ya. Tabii. Rengi bile. Çok az suyla yani bu çok sert. Bitmedi. Şimdi bir 20 Ay kokusuna bakabilir miyim? şimdi de sen yap biraz. Kokusu gerçekten farklı. Bana mı öyle geliyor? Bu çok farklı, ne farklı. Değil mi? Evet, karıştırabilirsin. Okey. Hata yapıyorsam söyle. Ya. Biraz daha böyle V gibi yapabilirsin. Böyle mi? Ha, şöyle. Tek mi içiyorum sen? Sen iç, ben de içerim. Direkt kaseden içeceksin. Okey. Ay. Tam tarif edilemeyen bir tat çıkıyor. Ben öyle diyorum. Çok enteresan, çok farklı. Ve Türkçesine Farklı farklı tatlar Evet, gelebiliyor. sonrasından geliyor. Sonrasına geliyor tatlar. İlk başta o yoğunluğu hissediyorsun. Sonra damakta kaldıkça böyle daha bir farklılaşıyor. Tam şey yapamadım şu an. Diyorum ya Türkçesi. yani diğer maçalardan farklı olduğu net yani. Çok ama net. bunu içmek lazım. Evet ama bu hani bu nasıl içilir bence? Bu böyle gerçekten hani bazen içersin Evet. ama bunu Ya bu her mesela- gün içilecek bir maça değil, yazık olur. ve çok Bunu çok keyifli böyle- içersin. evet. Hani mesela çünkü her tatta böyle farklı şey geliyor ya. Hani şey yapasın geliyor şu an hani dur bekle hani bekle biraz bir kitap okuyayım bir şey yapayım sonra yine tekrar bir Ha, yudum şunu- alayım gibi bir şey. Rengine. Baksana rengine. Evet ya. Yani çünkü bunu ben çok yaşıyorum. Hani bir şeyi keyifle tatmak. Canlılığı. Evet. Oradan yaşıyorsun ya. Ay çok teşekkür ederim bu deneyim Yani için onu ya. gördün mü böyle gözün parlıyor. Ay gerçekten Gururla çok sunuyorum. gerçekten çok güzel bir şey. Yani insan böyle hani Afiyet olsun. bütün gün içerim ben bu galiba bir bardağı böyle bekletirim böyle. Sonra Gıdım derim gıdım. ki bir tane daha. Bir de bunu böyle içeceksin. Sıcak, sütsüz. Yani
Çok güzel gerçekten. Bundan reels de çıkar şu bakıştan. Okey. O zaman evet M1 içme bitiriyoruz. turuyla aynen böyle bir şeyi deneyimleyebildiğim için tekrar çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim Çok geldiğin güzeldi. için. Her şeyi, buradaki sohbet ve burayı tanıtabilmek, seninle burayı gerçekten tekrar böyle bir herkese anlatmak, konseptini ve seni kişilik olarak da göstermiş olmak çok değerliydi benim için, kıymetliydi. O yüzden çok teşekkür Rica ederim. ederim. Yılbaşında yine bekliyoruz. Kesinlikle. Bakalım. Ve bunu da hani deneyimlemek de zaten ayrı. O yüzden çok teşekkür ederim. Çok güzel gerçekten. Arigatou gozaimasu. Benim Japoncam bir o var. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım matcha ile ilgili böyle sorularınız ya da şeyleriniz vardıysa bir tık daha böyle bir şey yapmış olduk. Sorularınızı cevaplamış olduk. Cevaplamış olduk. Evet. Ama yine de sorularınız olursa maça ile ilgili Metin Bey'e her zaman tabii ki Her zaman sorabilirsiniz. Yorumlarda sorabilirsiniz. Bana sorarsanız ben muhtemelen Metin'e soracağım. Ama o da size söyler, cevaplar. Ve hepiniz gerçekten buraya bekleriz. Burası çok kaliteli, zaten anlamışsınızdır. O yüzden teşekkür ederiz. Öpüyoruz. Görüşmek Bay üzere. bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Soba 1'e bakabilir misin? Çok iyi ya. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi orada hiç yandan bırakmamak. Hayatım bir yandan. Gerçek bir boss ya. Ne var? Teşekkürler. Tamam sen önce yap. Bir 2 dakika bir sipariş. Bu arkadaş da değil. Bu böyle buraya eskiden de
Bir ara çok geliyordu. Sonra bıraktı, şimdi yine gelmeye başladı. Böyle vardı da. Garip biraz. Garip ya. Yani. Onu keselim bugün. Onu yani. Zararsız. Evet. Okey, güzel. Zararsız da okey. Zararsız. Şey bitmiş. Vegan cheesecake. Bitti galiba. Wow. Raw vegan bitti mi? Şunu alayım mı yerde? Senin buradaki tatlılardan